Merhaba, bugün sizlere Türk tarihinin en eski ve en büyük devletlerinden biri olan Büyük Hun İmparatorluğunu anlatacağız. Milattan önce 220 yılında kurulan bu büyük imparatorluk sadece Asya tarihinde değil, dünya tarihinde de derin izler bırakmıştır. Gelin bu büyük devletin hikayesini birlikte inceleyelim. Kuruluş ve Metehan dönemi. Hunlar, Orta Asya bozkırlarında ortaya çıkan ve göçebe bir yaşam tarzı benimseyen bir topluluktu. Devletin kurucusu Teoman, Hun boylarını bir araya getirerek merkezi bir otorite oluşturdu. Ancak Hunların asıl yükselişi Teoman'ın oğlu Metehan'la başladı. Metehan, tahta milattan önce 209 yılında çıktı ve devleti hem askeri hem de siyasi olarak zirveye taşıdı. Orduyu düzenlemek için onlu sistem adı verilen bir yapı kurdu. Bu sistem modern ordulara ışık tutmuştur. Metehan tarafından geliştirilen onlu sistem, orduyu onluk gruplara bölerek düzenleyen bir yapıdır. Bu sistemde her 10 asker bir onbaşı komutasında bulunur. 100 asker bir yüzbaşı tarafından yönetilir. 1000 asker bir binbaşı komutasına bağlanır. En büyük birim olan 10.000 kişilik birlik ise bir tümenbaşı tarafından idare edilir. Bu düzenleme emir komuta zincirini kolaylaştırarak ordunun daha disiplinli ve etkili hareket etmesini sağlamıştır. Aynı zamanda savaş sırasında hızlı manevra yapabilme yeteneği kazandırmıştır. Modern askeri sistemlerde bu modelden ilham almıştır. Metehan, Asya'daki diğer kavimleri ve boyları hakimiyeti altına aldı. En çok bilinen başarılarından biri Çin'e karşı yaptığı seferlerdir. Bu seferler sonucunda Çin, Hunları durdurabilmek için Çin Seddi'ni inşa etmek zorunda kaldı. Hunlar sürekli akınlar ve baskılarla Çin'i vergiye bağlayarak önemli bir ekonomik güce de sahip oldular. Ordu sistemi, disiplinli ve hızlı sıcak savaşların temelini oluşturdu. Hunlar, göçebe yaşam tarzına uygun olarak hayvancılıkla uğraşır ve atçılıkta ustalaşmışlardı. Aynı zamanda metal işlemeciliği veya savaş aletleri yapımında oldukça gelişmişlerdi. Hun sanatında hayvan figürleri ve geometrik motifler sıkça kullanılırdı. Bu motifler Hunların sanata olan ilgisini gösteriyor. Hunlar, Metehan'dan sonra iç karışıklıklar ve taht kavgaları nedeniyle zayıflamaya başladı. Milattan önce 58 yılında devlet Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Hunların bir kısmı Orta Asya'da kalırken diğer kısmı Batı'ya göç etti ve Avrupa Hun İmparatorluğu'nun temelini attı. Metehan'dan sonraki liderler. Metehan'dan sonra tahta geçen liderler Hun İmparatorluğu'nun gücünü korumak için çeşitli mücadeleler vermiştir. Metehan'ın oğlu Kiok, babasından devraldığı mirası sürdürmeye çalışmıştır. Kiok döneminde Çin ile barışçıl ilişkiler kurulmuş ve ticaret yolları üzerinde hakimiyet sağlanmıştır. Kiok'un ardından Hun Xin tahta geçmiştir. Onun döneminde Hunlar, Çin ile ilişkilerde baskıcı bir politika izleyerek ekonomik gücünü artırmıştır. Ancak bu süreçte Çin ile mücadeleler de devam etmiştir. Bir sonraki önemli lider Çiçi. Çiçi, Hunların Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasından sonra Batı Hunlarını yönetmiştir. Çiçi, bağımsızlık mücadelesi vermiş ve Orta Asya'da Hun varlığını devam ettirmek için çaba göstermiştir. Ancak Çin ile yapılan savaşlar sonucunda Batı Hunları zayıflamıştır. Büyük Hun İmparatorluğu, Türk tarihindeki ilk merkezi, devlet olarak kabul edilir. Metehan'ın ordu sistemi sonrasında kurulan Türk devletlerine örnek olmuştur. Ayrıca Hunlar, kavimler göçünü başlatarak Avrupa'nın siyasi ve sosyal yapısını kökten değiştirmiştir. Büyük Hun İmparatorluğu hem askeri hem de kültürel anlamda büyük bir miras bırakmıştır. Türk tarihinin temellerini atan bu büyük devlet, bugün hala araştırmacılar ve tarih meraklıları tarafından ilgiyle incelenmektedir. Bir sonraki videomuzda başka bir tarihi konuyla görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.